Ben Konya'da büyüdüm. Konya İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İmam Hatip yıllarımda bizim Zekai Kaplan isminde rahmetli bir meslek dersleri hocamız vardı. Ney üflerdi. Efendim kudum vururdu. O zamanlar işte onlar çeşitli musiki toplantıları falan yapıyorlarmış. İşte fıkıh, akaid gibi derslerin yanında müzik derslerine de o gelirdi. Lise kısmında müzik dersi yok fakat bu eğitsel kollar dediğimiz işte müzik kolu, kitaplık kolu vesaire gibi kollardan müzik kolunu ben seçmiştim. Yine oraya da o geliyordu. Bize öğrettiği eserleri önce neyle geçerdi. Sonra kudüm vurarak okurdu. Tekrar ederek bize geçerdi. İşte orada başladı bizim. Zaten sesini tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Mevlana Türbesi var biliyorsunuz Konya'da. Oraya her gidişimizde böyle derinden bir ney sesi gelir. Oradan biliyoruz yani bu neydir ama nasıl bir şeydir bilmiyoruz. İlk defa hocamızın dersinde, ders aralarında işte masanın üzerinde duran neyi almak suretiyle böyle gördük ki içi boş bir sazmış. İçi boş. Yani içi boş neyzen, üfleyen onu dolduruyor. İçi boş olmazsa ses çıkmaz. Efendim. Şimdi neyin hikayesi de böyle. Vatanı aslisinden yani Neyistan dediğimiz, ney, kamışlık dediğimiz tarladan koparılıyor, geliyor. Düzeltiliyor, ısıya maruz bırakılıyor. Eğerek, bükerek efendim. Sonra içi demirlerle veya eğelerle içi boşaltılıyor. Temizleniyor, törpüleniyor. Delikler açılıyor. Yani çeşitli işlemlerden, eziyetlerden tabiri caizse çile çekiyor yani. Bu merhalelerden sonra içi boşalmış oluyor ve ses çıkacak hale geliyor. Neyin hikayesi? Kamışın hikayesi böyle. Hazreti Mevlana da Mesnevisine başlarken Bişnev inney çün hikayet mi konet ez cüdayi ha şikayet mi konet. Dinle bu ney neler hikayet ediyor. Ayrılıklardan şikayet ediyor. Aynı bu kamış ney gibi insan da Cenab-ı Hakk'ın katından ayrılıp dünyaya bırakılmıştır ve burada Rabbimizi tanıma merhalesinden geçerek onun aşkıyla Cenab-ı Hakk'ı bilme derecesine ulaşma süreci var ki buna biz insanı kamil diyoruz. Bu şekilde olgunlaşmış insana insanı kamil diyoruz. İşte ney dediği Hazreti Mevlana'nın insanı kamildir. İnsanı kamilden dinle ki neler anlatıyor. Neler anlatır? Dünyada o da kamış gibi içi boşaltılır. Bunu kendi çabalarıyla yapar. Veya kendine bir yol gösterici varsa onun yol göstermesiyle yapar. Kibirden, riyadan, günahlardan, hatalardan, kusurlardan, dünyevi zevklerden efendim kendisini arındırmak suretiyle içini boş Allah aşkına hazır hale getirir efendim. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan bahsetmeye başlar. Onun aşkı ne söylerse onun aşkından dem vurur. Hazreti Mevlana gibi, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi, Eşrefoğlu Rumi gibi. Böyle bu insanlar Hazreti Yunus gibi bir eser bırakmak için yapmıyorlar, aşk için söylüyorlar ne söylediklerini ama hep nasihat. Aşka nasıl ulaşılır? Oradan dem vuruyor. Kendi aşkından yanıklığıyla dile getirdiği şeyleri söylüyor, beyitleri söylüyor efendim. O aşk ona söyletiyor. Kamışı da onun için örnek veriyor. Onun da içi boşalıyor. Neyzenin nefesi onu söyletiyor. Dolayısıyla şunu akıldan çıkarmamak lazım. Bakın burada kemençe var. Bu da öyle. Bu da belli bir ağaçtan, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ağaçtan alındı, ayrıldı oradan. Vatanı aslisinden. İçi oyuldu. Çeşitli işlemlere maruz kaldı. Efendim delindi. Efendim teller gerildi böyle. Her bir yerinden çeşitli kuvvetlere uğradı falan. Ama ses söyler hale geldi. Ağaç halindeyken, kütük halindeyken böyle bir ses veremiyordu. Bunu söylemek için belli merhalelerden geçmek lazım. Diğer sazlarımızda öyle. Hepsinin bir vatanı aslisi var. Ve hepsi de Cenab-ı Hak'tan geliyor. Nasıl? Estaizu billah. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde. Yerde ve gökte
her ne varsa hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. Yani bu titreşimden tutun efendim, neyin içindeki ses, boşluk zannettiğimiz havanın içindeki o hareketler, galaksiler, kuartslar bilmem neler, tutun gözle göremediğimiz zerrelere kadar. Hepsinin bir hareketi var, dönmek. Bu. Ve bu kanunu onlara programlayan da Cenab-ı Hak, böyle yaparak beni zikredeceksiniz diyor. Dolayısıyla onların bu hareketi olmasa bu ses çıkmayacak. Konuştuğumuz titreşim dolayısıyla ses meydana gelmeyecek. Biz bunları ne yapıyoruz? Ölçülü sesler haline getiriyoruz. Ölçülü seslerle musiki oluşuyor. Güzel nameler meydana geliyor. Güzel nameler bizim bu şevkimizi artırıyor. Eski bir musiki tarifi ki ben çok severim. Derunumuzdaki ihtizazatın ve kalbi temayülatın ahenktar namelerle beyanı ve ilanıdır musiki. Derunumuzdaki, içimizdeki ihtizazatın, titreşimlerin, coşkuların, aşkların, sevgilerin, muhabbetlerin ve kalbi temayülatın, kalbimizin meylettiği şeylerin ahenktar namelerle, ahenkli, güzel, ölçülü seslerle, namelerle beyanı ve ilanıdır. Yani musiki demek ki aşkı, sevgiyi, muhabbeti, bir duyguyu belirtmek için kullanılıyor. Ama etkili olması için de name, ölçülü seslerle yapılıyor. Biz işte bu ölçülü seslerden, güzel namelerden etkilenerek ne yapıyoruz? Ecdadımızın yaptığı gibi tekkelerde falan Allah aşkını güçlendirmeye gayret ediyoruz. Vesile yapıyoruz yani musikiyi. Musiki gaye değil, vesile. Gaye Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olmak, aşkına ulaşmak, onu bilmek. Bu güzel nameleri o yolda efendim kullanıyoruz. İşte zikirlerde, zikir aralarında efendim güzel beyitleri seslendirmekte vesaire. Ecdat bunu yapmış. Yani kullanmış musiki bir araç. Amaç değil yani. Onun için her daim musiki yaparken de, konuşurken de, bir şey yaparken de bu Yusebbihu lillahi'deki her zerrenin efendim hareketini ve bu hareketin tesbihat ile olduğunu akıldan çıkarmamak lazım. Musiki böyle yaptığımız zaman etkili olur. Neyin mesela etkili olması da birincisi nefesli saz olduğu için, ondan sonra da Hazreti Mevlana'nın mesnevisine ney ile girmesinden dolayı bir kutsiyet atfedilmiş olması. Kutsiyet yok aslında ama bu şeyden dolayı bir saygı. Aynı saygıyı aslında biz bu kemençeye de göstermeliyiz. Yani bu telli diye buna üvey evlat muamelesi yapmayacağız. Sofi hele gel meclise, dinle bu sazı, gör nice olur tellerin Allah'a niyazı diyor şair. Burada işte o Yusebbihu lillahi diye başlayan ayet-i kerimeye atıf var. Yani sen onu sadece bir ses, name olarak düşünme. Orada bir zikir var. Böyle düşündüğümüz zaman yaptığımız şeyden ilahi bir haz alırız. İcramız etkili olur. Dinlediğimiz zaman etkileniriz. Bunu bu şekilde bilmek lazım. Yani biz ne yapıyoruz? Güzel ses arıyoruz. Ama Hazreti Mevlana gibiler başka seslerle de cezbeye gelebiliyor. Mesela çekiç sesiyle. Selahaddin Zerkubi Hazretlerinin atölyesinin önünde kuyumcu. Sohbet ederlerken içeriden gelen altını örsle, çekiçle dövme esnasında çıkan çın 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 seslerinden cezbeye gelip dakikalarca, belki 2 saat galiba süresince efendim sema ettikleri söylenir. Selahaddin Zerkubi Hazretleri ile. Ama arif insanlar böyle. Diğer insanlar işte bizim gibi ille bir ölçülü ses duymak zorundayız ki etkilenelim. Güzel ses. Çünkü güzellikler Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Allah güzeldir, güzeli sever denilmiştir. Yani Allahu cemilun yuhibbul cemal. Güzeli sever, güzelliği sever. Her şeyin güzelini, ahenklisini, ölçülüsünü yapmaya gayret edeceğiz. Bütün işlerimizde. Her işte bu böyle. Yaptığımız zaman da ben yaptım demeyeceğiz. Vay be ne güzel çaldım falan. Bu kudreti bize veren Cenab-ı Hakk'a şükretmeyi unutmayacağız.
O bize bu kudreti, bu istidadı verdiği için yapabiliyoruz. Nitekim ayet-i kerimede attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı buyurulmuştur. Ok atıldığı zaman efendim her attığını vuruyor sahabi ama o senden değil Allah'tan. Dolayısıyla ecdadımız savaşta bile bunu aklından çıkarmamış. Kendi nefsi için öldürmemiş, katletmemiş. Cihat Allah rızası için. Dinini, imanını, vatanını korumak için. Hala da aynısını yapıyoruz. Seyit Onbaşı mesela atarken bir top atışıyla efendim öyle bir merkezine düşürüyor ki İngiliz gemisinin batıyor. Mutlaka hiç şüphe yok ki attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı ayetini okuyarak attı ki böyle o noktayı oradan vurdu efendim ve gemiyi batırdı. Onun için yaptığımız her şeyde olduğu gibi musikide de bu böyledir. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Thank you.